Thank you, you too. Ve 120 saat Mısır'da çok uzun zamandır istediğim bir tatilde sonunda geldik. Hava sıcaklığı şu anda 21-22 derece. Üzerimize montlarla, polarlarla çıktık ama yavaştan yakmaya başladı. Birazdan onlardan kurtulmamız gerekecek. Marina bölgesi biraz tabii kurtarılmış bölge. İçerisi tamamen satıcılardan azade edilmiş diyeyim. Küçük küçük mekanlarda hamutçuluk girişimleri oluyor, buyurun gelin diye, ama çok da kaba veyahut da ısrarcı değiller. Bugün ocağın 25'i. 25 Ocak'tayız ve gerçek bir yaz havası. Sabahleyin esiyordu. 20 derecenin de altındaydı. 19-20 derecelerdeydi. Ama şu anda gerçekten yaz havasında denize gireceğiz umarım. Mesela geldik şimdi. Friends diye bir mekan burası. Nereden gidelim? Rib Eye Steak mesela. Ne kadardı? Bir mısır pound'u kaç liraydı? 0.70. Yani 500 liraya Rib Eye Steak yiyebiliyorsunuz aşağı yukarı. Kokteyller yaklaşık mesela mojito 150 lira gibi bir şey. Yani burada şöyle olur. Yemek falan yesen isten büyük ihtimal 4 kişi 50 euroya falan çıkar. Evet, şimdi Hurghada'da Blue Beach'teyiz. Marina'nın hemen içerisinde yer alıyor. Oldukça güzel, keyifli bir yer. Su çok güzel. Giriş normalde 500 Mısır parası. Onların Mısır pound'u mu vardı? Henüz daha para birimlerine alışmadım. Ama biz girişte Türk bir bayanla karşılaştık. O bize indirim yaptı. Biz kişi başı 400'den girmiş olduk. Buradan da safari turuna gideceğiz. Normalde biz bugün adaya gidecektik. Fakat sabah 9'da kalkıyormuş onun gemileri. Bir de öğlen 1'de falan da var ama saat 12.30 gibi falandı biz fark ettiğimizde 1'de gidebileceğimiz en geç. O zaman da vazgeçtik. Dedik en son güne bırakalım. En son gün işte adaya gitmiş olacağız. Safari turuna gidiyoruz. Yemek dahil olarak kişi başı 1200 lira gibi bir şey ödedik. Crazy. Thank you. Evlat edindim Kemal'im. Çok tatlı. Ay, çok güzel. Çok tatlılar gerçekten de. Ya kıyamam Tosuncu. Kucağına vermemi ister misin Yok. bebeğimizi? Luxor'da Karnak Tapınağı'ndayız. Karnak Tapınağı'nda bu yükseklikte sadece 2 obelisk ayakta kalmış. Normalde 7 tane var. Şu an ekranda gördüğünüz obeliskin hemen yanında boş bir kaide var. İşte o kaidenin üzerindeki taş bugün İstanbul'un Sultanahmet Meydanı'nda dikili olan taş. Bizans İmparatorluğu döneminde hipodroma, at yarışlarının yapıldığı o hipodromun tam ortasına dikiliyor. Şehri kötü ruhlardan koruyacağına inanılıyor. Tabii ki bu aynı zamanda Bizans İmparatorluğu'nun Mısır üzerindeki hakimiyetinin de bir simgesi.
heykel, yani bu aslında bir bok böceği. Bunun etrafında 3 kere döndüğünüzde para, 5 kere döndüğünüzde evlilik, 7 kere döndüğünüzde de her şey oluyormuş. Ben önce 3 sonra 7 döneceğim. Zaten evliyim. Bu gördüğünüz 3. Ramses'in heykeli yüzü deforme olduğu halde ona ait olduğu rahatlıkla anlaşılmış. Çünkü kendi boyutunun yaklaşık belki 5'te 1'i büyüklüğünde ayaklarının hemen ortasında kraliçesinin heykelini yaptırmış. Kraliçe Nefertari. Nefertari, Tari güzeller güzeli. Nefertari güzeller güzeli demekmiş. Yani aslında lakabı. Aynı zamanda kızıymış. Çünkü Firavunlar, yani Mısır kraliyet ailesi dışarıya çok fazla açılmamak için, o kutsal saydıkları kanı korumak için genelde kız kardeşleri ya da kızlarıyla evlenmiş. Karnak Tapınağı inşaatı 2000 yıl devam etmesine rağmen tamamlanmamış bir proje. Sayısız firavun burada kendinden izler bırakmış. Hemen önümüzdeki duvar da tamamlanmamış duvarlardan biri. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü üzerinde bakın herhangi bir işleme, süs yok. Nasıl yapıldığının anlaşılması için de hemen önündeki o toprak yığınını dikkate alabilirsiniz. Zira işte bu şekilde bir yükselti, topraktan bir yükselti yapıyorlarmış. Taşları önce diziyorlar. Alttan yukarıya doğru. Bunu ne kadar büyütürlerse daha yukarıya erişiyorlar. Taş inşaatı tamamlandıktan sonra en yukarıdan başlayarak da resimleri çizmeye başlıyorlar. Diyelim ki birinci katın resmini, üstten daha doğrusu birinci katın resmini çizdiler. Bir kısmını temizliyorlar o toprak yığınının, alta geçiyorlar. Orayı yapıyorlar ve dibe kadar, artık zemini tamamlayana kadar da bu toprak yığını orada kalmaya devam ediyor. Ve ne zamanki artık İnsan boyundaki çizimlerde tamamlanıyor, önündeki toprak yığını komple temizleniyor. Yani uzaylılar falan yapmamış. Luxor gezimiz tekne turuyla devam ediyor. Karnak Tapınağı'nın ardından bu tekneye bindiğimiz iskeleye geldik ki o iskele Luxor Tapınağı'nın tam karşısında yer alıyor. Bizim katıldığımız tura Luxor Müzesi, Luxor Tapınağı dahil değildi. Orası da son derece ilgi çekici bir yer. Eğer fırsat bulursanız ve bizim gibi bir turla değil de Luxor'da daha fazla vakit geçirme şansınız varsa muhakkak orayı da gezmenizi tavsiye ederiz. Bizim içimizde kaldı. Şimdi bu tekne birazdan kıyıya yanaşacak ve orada tura dahil olan restoranda umut ediyorum ki güzel yerel Mısır lezzetlerini tatma fırsatı bulacağız. Ardından Krallar Vadisi'ne geçeceğiz. Kral mezarlarını, Tutankamon'un mezarını ziyaret edeceğiz. Krallar Vadisi'nde Kral Tutankamon'un mezar odasına ilerliyoruz. Burası Krallar Vadisi'nde keşfedilene kadar modern zamanlarda dokunulmamış tek mezar odasıydı. Ve muazzam bir hazine ile geçirildi beraberinde. Bu hazinenin bir bölümü Kahire Müzesi'nde, bir bölümünü burada birazdan göreceğiz. İşte Kral Tutankamon'un mumyası. Gerçek mumya bu. Tamamen havası alınmış bir cam, fanus diyebileceğimiz katafalkın içinde. Bu mumya bulunduğunda üzerinde bugün müzede sergilenen o altın maske var. Onu çıkarabilmek için mumyayı parçalara bölüyorlar. 3 ya da 4 parçaya. Bu kesildikten sonra bu mumya daha sonra tekrar bir araya getiriliyor. 1.65'miş normalde boyu. Kral Tutankamon işte bu lahitin içinde bulundu. Çıkarılırken
kapağını kırıyorlar istemeden de olsa. Son derece zamanı şartlarına göre dikkatli bir kazı çalışması yapıldığı halde internette o zamanki İngiliz arkeoloğun buradaki kazısının fotoğraflarını, o hazinenin ilk bulunmuş halinin fotoğraflarını bulabilirsiniz. Tabii ki o hazine şu anda müzelerde. Bir kısmı İngiltere'de, bir kısmı Kahire'de. Lahitin içindeki mumya da biraz önce zaten gördüğümüz üzere ziyaretçilerin de görebilmesi için bir katafalkın fanusun içine alınmış. Birinci Ramses'in mezar odasındayız. Bu granit benzeri bir taştan yapılmış yekpare lahiti. Belli ki kızaklarla buraya zamanında indirmeyi başarmışlar. Burası yağmalanmış bir mezar ama lahite en azından dokunamamışlar. Ve duvarlarındaki harikulade hieroglifler hala canlılığını bugün bile koruyor. Luxor'da Hatshepsut Tapınağı'ndayız. Mısır'ın az sayıdaki kadın hükümdarından biri Hatshepsut. İkinci Tutmos'un kardeşi ve daha sonra eşi oluyor ki söylemiştim. Bu Mısır kraliyet ailesinde oldukça yaygın bir durum. Daha sonra eşi genç yaşta ölüyor ve aynı zamanda tabii ki yeğeni olan üvey oğlu 3. Tutmoses çok küçük olduğu için ülkeyi yönetme görevi o iktidarı alacak yaşa gelene kadar kraliçeye kalıyor. Çocuğu da yani 3. Tutmosis da eğitim için okula yolluyor. Bu durum tabii üvey oğlunun aynı zamanda yeğeni olan üvey oğlunun oldukça tepkisini çekiyor. Kraliçe hükümdarlığı boyunca Mısır'a refah, barış getiriyor, zenginlik getiriyor. Ama onun ölümünden sonra yerine geçen haliyle üvey oğlu onun izlerini silmek için bu tapınağa da büyük zarar veriyor. 24 ayrı burada heykeli olduğu söyleniyor aslında. 24 saati temsilen. Ancak bugün parçalanmışlardan sadece 10'unu bir araya getirebilmişler. Ki bu da çok büyük bir şans. Dikkat ettiyseniz heykellerin sakalları var. Peki bu bir kraliçe. Neden derseniz erkekler dünyasında var olmaya çalışan bir kadın hikayesi. Kraliçe de olsa kendini bu şekilde bir takma sakalla resmettirmiş. Bu Mısır'daki diğer bütün anıt mezarlardan farklı bir yapı. Çünkü bu tapınağı yapan dönemin ünlü, başarılı, dahi çocuğu kabul edilen bir mimar mühendis. Hatta onun mezarı da kraliçenin de gözdesi haliyle bu tapınağın hemen yanındaki tümülüslerde, daha oyulu mezarlardan birinde. Statue of Ramses II. Thank you. I love you. I love you. Şu an Hurghada bölgesine yakın Giftun Adası'ndayız. Burası güzel bir tesis. Orange Beach diye geçiyor burası. Fiyatlar Mısır ortalamasına göre yüksek fiyatlar. Örnek veriyorum bir kahve 6 euro gibi. Yani bunlar aslında Mısır ortalamasına göre yüksek fiyatlar. Ama deniz o kadar güzel ki tarif edemem yani. Çok güzel. Zannedersiniz ki Maldivler'deyiz yani. Çok güzel. Kesinlikle gelin. Mısır'da bir tek çok yüksek para harcayacağınız yerde burası olur. Ama bence gayet keyifli. Buraya gelirken sürat teknesiyle geldik. Kişi başı 900 TL ödedik. Otelden alıp otele geri bırakıyor. Sürat teknesi böyle 15 dakika falan sürüyor ama ölüm gibi bir şeydi benim için. Ben çok korktum. Can yelekleri vesaire veriyorlar bu arada, bilginiz olsun, ama istemeniz gerekiyor. Çünkü birazcık sorumsuz bir toplum maalesef. İstediğinizde can yeleği de veriyorlar. Çok keyifliydi. Aynı zamanda da bu tutarın içerisinde Orange Beach'e giriş ücretini de ödemiş oluyorsunuz. Sizinle birlikte gelen bir rehber oluyor. Sürekli zaten yakınınızda oluyor. Bir sorun yaşadığınızda vesaire onu söyleyebiliyorsunuz. Çok yardımcı oluyorlar. Yani Mısır tatili benim beklediğimden çok daha güzel geçiyor. Çok istediğim bir tatildi fakat endişelerimden kaynaklı olarak bir türlü gelmeye cesaret edemiyordum. Çok güzel geçiyor. Kesinlikle gelin. Dediğim gibi beach'in fiyatı birazcık yüksek ama en azından yani o kadar ucuz bir tatil yapacaksınız ki bu size para gibi gelmeyecek. Evet, geri dönüş yoluna çıktık, şu anda sürat teknesindeyiz. Oldukça zor bir yol oluyor. Ama tabii dururken anlatıyoruz. Evet. Çünkü giderken hiç çekilecek gibi değil yani. Deminden ben durmamıza bir anlam yüklemiyordum ama şu anda neden durduğumuzu sorgulamaya başladım. Gün batımı diye durdurdu bence. Bence Gün batımı. Şu anda gün batımını izlememiz için durduk. Gerçekten çok güzel bir manzara var fakat biz arkamızda dönük oturuyoruz. Şöyle biz de sizinle beraber kameradan izleyelim. Eğer siz bizim gibi sürat teknesiyle gelmeyi planlıyorsanız
kesinlikle ve kesinlikle kalın kapüşonlu bir şey alın. Çünkü gerçekten birazcık ıslanıyorsunuz. Teknenin arkası daha korumalıdır gibi geldi bize suya karşılık. Gelirken öyle geldik ama çok ıslandık. Ön tarafı kapın arkadaşlar. Ön taraf en iyisi. Hiçbir türlü ıslanmıyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda Elgaona'dayız. Biz asıl Hurghada'yı görmek istediğimiz için bu gelişimizde Hurghada'nın merkezinde kaldık. Ama bir dahaki gelişimizde kesinlikle Elgaona'da kalacağız. Burası arındırılmış bir bölge diyebiliriz. Pasaport kontrolleri yapılıyor. Bindiğiniz Uber'lerin bagajları falan filan aranıyor. Öyle girebiliyorsunuz. Ve ne için geldiğinizi soruyorlar. Biz otobüse binmek için aslında buraya geldik. Normalde Elgaona'da kalacaktık. Son dakika dedik ki asıl Hurghada'yı görelim. Elgaona'ya bir dahaki gelişimizde geçeriz diye. Şimdi Elgaona Hurghada merkezine yaklaşık arabayla yarım saat mesafede daha kuzeyde yer alıyor. Şunu çok rahat söyleyebilirim. Gerçekten de böyle siteli, lüks bir tatil yapmak istiyorsanız, bir deniz tatili yapmak istiyorsanız Elgaona bence tahmin ettiğinizin çok ötesinde bir yer. Burası gerçekten de çok güzel mekanları olan ve çok güvenli bir yer. Dediğim gibi zaten buraya girmek için önce bir güvenliği geçmeniz gerekiyor. Yani aslında bence restoranta da gelebiliyor olmalısınız. Burada konaklamıyorsanız bile içeriye ama çok böyle ikna edici konuşmanız lazım gibi geldi bana. Çünkü bayağı didiklediler her şeyi yani. Evet, şunu bilmiyorum. Öğrenmek lazım. Hatta bilenler varsa lütfen videonun altında yazsınlar. Burada konaklamıyorsanız dışarıdan işte taksiyle, Uber'le sadece restoran için giriş yaparken sorun yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? Bizim öyle bir deneyimimiz yok. Bizim burada daha önce kalan arkadaşımız da dediğim gibi zaten burada kaldığı için rahatlıkla girip çıkıyormuş. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında biz 3. günümüz bugün. Hiçbir yerde bir yaya geçidi, bir trafik kuralı vesaire kesinlikle yok. Buraya bir girdik bir baktım yaya geçidi var. Trafik kuralları, hız sınırları. Bunların hepsi böyle çok tuhaf geldi bana. Çünkü 3 gündür çok kuralsız bir ortamda yaşıyorduk. Ama müthiş keyifliydi. Ya Hurghada'yı da çok sevdik gerçekten. Hurghada'nın merkezi de çok güzel. Zaten Mısır aslında hepimizin çok ucuza tatil yapabileceği bir yer. O yüzden biz ilk gelişimizde dedik asıl Hurghada'yı görelim. İkincisinde de bir hafta sonu gelir Elgaona'da kalırız diye düşündük. Bu arada ben hep Elgaona diyorum ama Elgaona. Nadiren doğrusunu söylüyorum. İlk doğruyu söylediğimde de Utku Stara ve Kemal dönüp bana hayır Elgaona dediler. Bu benim için oldukça acımasızca bir deneyimdi.